Koronavirüs salgını tüm dünya etkisi altına aldı. Ülkeler bu salgına karşı çeşitli yöntemler uyguluyorlar. Biz de bugün Polonya'da neler yaşanıyor, orada alınan önlemler nasıl, o konuyla ilgili şu an orada eğitim görmekte olan Ömer Faruk Gözel arkadaşımızla bir sohbetimiz olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Önce bir şeyden başlayalım istersen. Polonya'da ne yapıyorsun? Ben Polonya'da öğrenciyim şu anda. Hazırlık okuyorum. Yüksek lisansa başlayacağım. Geçen sene de Erasmus için gelmiştim Polonya'ya. Son 1,5-2 senedir Polonya'da yaşıyorum. Biz seninle 10. dönem Türkiye Öğrenci Meclisi çalışmalarında tanışmıştık. Evet. O dönemden beri dostluğumuz, çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Öyle. Şimdi bu virüs salgını tüm dünyaya yayıldı. Her ülke farklı işte buna karşı önlemler alıyor. Kimisi serbest bırakıyor, kimisi çok sıkı yönetiyor. İşte ülkeler birbirlerini kıyaslıyorlar bazıları insanlar. İşte onun dışında bu salgın sürecinde toplumsal anlamda insanların böyle tepkileri ülkeden ülkeye fark edebiliyor. Evet. O yüzden hani Polonya'da acaba neler oluyor? Nasıl bir hayat var? Önce bir Polonya nasıl bir ülke? Oradan başlayalım istersen. Polonya'nın 35 milyon nüfusu var. İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle Almanya ve Rusya'dan çok fazla çekmiş bir ülke. Ama adeta küllerinden yeniden doğmuş bir ülke Polonya. Polonyalılar şu anda ülkelerini çok seviyorlar ve çok milliyetçiler aslında bu konuda. Sıkıntısı olmayan, ekonomik olarak gitgide yükselen, aslında Avrupa'nın da göz bebeği haline gelen bir ülke zamanla. Peki bu salgın başladığı süreçte Polonya ne gibi bir önlemler aldı? İşi çok ciddiye aldı mı? İşte nasıl bir yasaklar uygulanıyor? Evet. Biz şimdi başından beri, olay ilk başladığı günden beri Polonya'da olan her şeyi raporladık aslında. Ben bu raporları not aldım. Bunların bir kısmını da burada danışmanlık hizmeti veren polonyadayız.com sitesinin sahibi Ender Taş abiden aldım. Öncelikle ona da teşekkür ediyorum bilgilerini benimle paylaştığı için. Polonya'da ilk virüs açık bilgiler mi yoksa Efendim? erişebiliyor mu bu bilgilere? Nasıl? Evet. Yani Detaylı polonyadayız.com internet sitesinde gün be gün forumda da paylaşılıyor aynı şekilde. Oradan da merak edenler takip edebilirler. Tamam. Polonya'da ilk vaka 4 Mart'ta görüldü. Almanya'dan gelen festivaldendi sanırım. Gelen bir doktorda görüldü ilk vaka. Ve ilk vaka görüldükten sonra hükümetten gelen mesajlar şu yönde oldu. Sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği belli değildi o dönemde. İnsanların davranışlarına ve tepkilerine bakılmasına karar verildi. Ama bütün dünyada olduğu gibi burada da aşırı bir tokçuluk olayı başladı. Yani marketler dolup taşmaya başladı. İnsanlar, yani o zaman markete gittiğimizde hatırlıyorum, böyle yerlerde yumurta kutuları falan vardı. Aşırı derecede marketlere gidiliyordu ve herkes birbirinin üstüne çıka adeta alışveriş yapıyorlardı. Ama daha sonradan marketleri boşaltmayın, yani marketler her zaman açık kalacak, bu konuda sıkıntı olmayacak diye uyarılar yapıldı ve bu uyarılar defalarca kez yapıldı aslında Polonya'da. Bu esnada biz yurtta kalıyorduk. Hemen okulumuz tatil edildi bizim. O olay başladıktan sonra bir daha okula gitmedik biz. Yurtlarda düzenlemeler getirildi. Çünkü ilk birkaç gün hiçbir düzenleme getirilmedi ama gördüler ki öğrenciler hiç uymuyorlar kurallara. Tüm dünyada olduğu gibi Polonya'da da korona partiler düzenlendi. Yani bu isimde gece kulüpleri falan partiler düzenledi. Baktılar bu şekilde olmayacak iş. Saat 10'dan sonra yurda giriş yasakladılar. Tam da öğrencilerin en çok dışarıya gidip geldiği saatlerdi aslında. Hatta Almanya'dan dönen bir öğrenciyi gece saat 10'dan sonra girdi ve karantinaya girmeyi kabul etmedi diye de yurttan uzaklaştırdılar. Yani kimsenin canını tehlikeye atmasın diye. Çok fazla psikolojik olarak etkilenen insan oldu bu süreçte yurt içinde özellikle. Yani Polonya'da çok fazla Türk vatandaşı var, onları da gördük. Aileleri arıyorlar, aileleri endişeliler. Yani burada ne olacağını bilmiyorlar ve Polonyalılar çok fazla İngilizce bilmiyorlar. O yüzden herkese sorup herkesle de anlaşamıyorlar kolayca. İlk başta bu şekilde ülkeye dönmeye çalışanlar oldu. Tabii yalan haberler çıkmaya başladı. İşte diğer yurtlarda koronavirüsleri çıkmış, orada insanları alıp götürmüşler falan gibi. Sonradan bunlar ortaya çıktı ki rahatsızlananlar olmuş ama sağlık ekipleri tam ekipman gelmişler yurtlara. Öyle olunca da insanlar korkmuşlar. Türkiye'ye gidenler oldu. İlk büyükelçilik bu işleri ayarlamadan önce Türkiye'ye kendileri gidenler oldu. Bunlara ne Türkiye'de ne de buradan çıkarken bir önlem alınmamış. Sadece ateş ölçümleri yapılmış. Arkadaşlara sorduk biz. Gene kalabalık sıraları havalanlarında beklemişler. Hem Polonya'da hem Türkiye'de. Bir önlem alınmamış aslında. Ayın 12'sine geldiğimizde Polonya ilk vefat haberini duyurdu. 57 yaşında bir kadın hayatını kaybetti ama kendisini kalp hastası da olduğunu belirttiler aynı zamanda. 13 Mart itibariyle, daha doğrusu
14 Mart itibariyle bütün uluslararası uçuşlar, uluslararası tren yolculukları bunlar askıya alındı 10 gün için ve denildi ki gerekirse 20 gün, gerekirse 30 gün daha bunların hepsi uzayacak denildiler. AB ülkeleriyle olan, Avrupa Birliği ülkeleriyle olan tüm sınırlar 10 gün sırayla kontrollü geçişlere geçildi. Normalde biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde direkt geçiyorlar. Yani sınır falan yok. Ama kontrollü geçişe başladılar. Orada da işte gelenlerin ateş ölçümleri falan yapıldı. Polonya'ya dönen vatandaşlar, Polonya'dan oturum kartı olan vatandaşların Polonya'da 14 gün karantinada kalacaklarını duyurdular. Bunun dışında da yabancı ülke vatandaşlarının Polonya'ya girişini yasakladılar tamamen. Markettir, eczanedir, temizlik malzemesi satan yerler, benzin istasyonları ve bankalar hariç her yer kapatıldı Polonya'da. 50'den fazla Hangi tarihten itibaren bu oldu? 14 Mart'tan itibaren kapatıldı. Yani ilk virüs vakasından 10 gün sonra hepsi kapatıldı bunların. Bu 50'den süreci devam etmeden önce bir iki soru da sorayım sana Tabii. için. Bu yasaklar dediğin süreçte mesela bizde belli bir günden sonra yaş ortalamasına göre işte 65 yaş üstü yasaklandı. O süreçte mesela toplumsal anlamda işte insanların yaşlılara karşı biraz yani onları koruma amaçlı biraz tepkili halleri işte sosyal medyada yayılmaya başladı. Bu noktada birkaç vakalar da oldu. Oradaki Polonya'daki vatandaşların bu süreçte işte toplumsal birbirine karşı davranışları falan nasıl oldu? Bir tane sorun bu. Bir tanesi de mesela bazı öğrenciler Türkiye'ye çağrıldı geldi. Mesela sen oradasın. Hangi şartlardan dolayı gelenler geldi, gelmeyenler niye gelmedi? Bunlara da bir ufakça kısaca bir değinip sonra devam edelim istersen. Evet, yani burada da ilk önce yapılan duyarılar tabii yaşlılardan dolayıydı. Çünkü diğer ülkelerde baktığımız zaman virüsten en çok zarar görenler onlar oldular. Bu açıklandı tek tek. Yani bu sizin iyiliğiniz için denildi ama Polonya'da bizdeki gibi bir yaşlı kültürü yok. Yani yaşlıların çoğu tek başına yaşıyor. Şimdi biz Türkiye'de bakarız mesela büyüklerimiz bize yakın yaşarlar. Hep iletişimimiz olur ama burada çok fazla öyle bir konu yok. Özellikle yaşlılar çok fazla yürüyüş yapıyorlar veya köpeklerini gezdirmek için dışarı çıkıyorlar. Bunları önce yapmamaları konusunda uyarılar oldu. Alışverişe gitmeyin, işte polisi arayın, polis size getirsin. Aynı Türkiye'deki gibi oldu. Belirli kurumları arayın, onlar size getirsinler gibi oldu. Markette bir kere yaşlı birisine tepki verildiğini gördüm. Onda da yaşlı bir amca ekmekleri direkt böyle eliyle seçiyordu. Ona bayağı bir tepki verdiler yani bayağı bir kızdılar. Hem senin için tehlikeli bu hem de sen bizi riske atıyorsun diye kızdılar. Şu anda en son bir hafta veya 2 hafta önceki yapılan değişime göre onların dışarı çıkması yasak. Markete de sadece saat 10 ile 12 arasında girebiliyorlar. İşte 10 ile 12 arasında market sadece 65 yaş üstü için. Başka hiç kimse markete gidemiyor veya eczaneye gidemiyor. Bunlar yasak tamamen şu anda. Türk öğrencilerden de dediğim gibi gerçekten korkanlar oldu. Çünkü özellikle İtalya'da bir video yayıldı. İşte birisinin kardeşi ölmüş. Aynı evde kaldıkları ve kardeşinin cenazesini bile kaldıramıyor. Çünkü her şey yasaklandı. Böyle haberler çok fazla yayılınca herkes çok korkmaya başladı aslında ama gerek Büyükelçilik olsun gerekse Polonya hükümeti olsun yapılan uyarı şuydu. Yani mümkünse gitmeyin, mümkünse yerinizden ayrılmayın. Uyarılar hep bu yöndeydi. Çünkü dünyaya bu hastalığın yayılmasına sebep olan en önemli şey insanların sürekli hareket etmesi. Başka ülkelere gidip gelmesiydi. Ama giden arkadaşlar oldular. Ben şu yüzden gitmedim. Yani hastalık taşıma ihtimalim varsa şimdi ben Wrocław diye bir şehirde yaşıyorum. Uçaklar hep Varşova'dan kalkıyor. 5 saat Varşova'ya gideceğim. Oradan İstanbul'a, oradan Kayseri'ye geçeceğim. Benim taşıma ihtimalim varsa başkalarına yayma ihtimalim çok fazla bu süreçte. Gerçekten çok fazla. Yani geçen okumuştuk Güney Kore'deki bir kadındı sanırım. 1650 kişiye yaymış hastalığı. Yani bir kişi birçok kişiye sebep olabiliyor aslında. Bu yüzden biz burada durmayı, Polonya'nın bu konudaki yöntemlerini izlemeyi, onları takip etmeyi tercih ettik. Aslında birçok kişi de kaldı. Eğitim süreci nasıl işliyor peki? Eğitim süreci şöyle oldu. Bir hafta kadar veya 2 hafta kadar ders işlenmedi. O esnada bunu ayarlamaya çalıştılar. Okulların kendi sistemleri var. Kendi sistemleri üstünden anlatıyorlar. Benim hazırlık olduğu için benimki Skype üstünden yürüyor şu anda. Geri kalan lisedir, ilkokuldur, ortaokuldur. Bunlar aynı bizdeki gibi bir EBA TV gibi bir şey oluşturuldu ama ilk başta bu sistem çöktü sanırım. Sonradan tekrardan düzenlemesi yapıldı. Sınavların hepsi ertelendi. Gene sınavlarda sanırım Türkiye'de de öyle şu anda. Mesela üniversite sınavı için ikinci dönemlerden sorumlu olmayacaklar öğrenciler. Burada da o tarzda bir şey yapıldı diye biliyorum şu anda. Peki istersen devam edelim. Hani aşama aşama anlatıyordun neler oluyor diye. Evet. Ya daha sonra biz yurttan taşındık. Kaldığımız yurdun şartları çok iyi değildi. Şu anda bulunduğum yerde benim 4 tane yurt var. Yaklaşık 3000 yakın öğrenci kalıyor. İlk önce Polonyalı öğrencileri evlerine gönderdiler. Süreç öyle başladı. Daha sonra bizi
o kampüste bulunan 2 tane daha güzel olan yurda taşıdılar. Bunlardan haberleri verildi. Taşınma sürecimiz biraz hızlı oldu ama daha temiz ve daha iyi bir yurda taşındık biz. Geri kalan 2 yurt karantina yurdu yapıldı. Şu anda eski yurdum karantina yurdu mesela, orada kalanlar var. Kapımızda sürekli polis ve asker bekliyor. Onlar hem bu konuda yardımcı oluyorlar hem de kalabalık olarak dışarıya çıkanlar falan olursa müdahale ediyorlar. Hatta daha yeni biz bu videoyu başlatmadan önce biz aşağı indik 2-3 kişi. Hemen bir tane polis ve 2 tane asker geldi bizi yukarıya gönderdi yani. Aşağıda gezmeyeceksiniz diye. Daha sonra da zaten ayın 18'ine geldiğimizde Avrupa Birliği sınırları kapattı. Sadece mesela şu an Polonya'da, benim yaşadığım şehirde Almanya'ya çok yakın. Buradan Almanya'ya gidip çalışan gelen insanlar var. Sadece bu insanlara izin verildi. Toplu taşımada gene Türkiye'deki gibi işte bir otobüsün koltuk sayısının yarısı kadar insan binecek dendi ama zaten kalabalık değildi. Şu anda görüyorum ben 1 kişi, 2 kişi, maksimum 5-6 kişi oluyor otobüslerin içinde. Çok da fazla kimse olmuyor. Ekonomik açıdan da 52 milyar dolarlık bir teşvik paketi açıklandı. Yani 252 milyar zloty ediyor bu da. Polonya'nın gayri safi hasılasının %9'una denk geliyor bu süreç. Hatta bu miktarla ilgili bir açıklama vardı. Polonya'yı 90'ların başından bu yana en sert resesyona itebileceğini düşünüyorlar bu açıkladıkları miktarın. Ve ondan sonra ayın 20'sine geldiğimizde de bir tane uygulama geliştirdi hükümet. Bu 14 günlük karantina sürecine giren insanlar için uygulamanın adı Kwarantana Domova diye bir uygulama geliştirildi. Lokasyon bilgisi ve yüz tanıma teknolojisi sunuyor bu uygulama. Karantinada olanların uygulamayı kullanarak gün içerisinde belirli aralıklarla fotoğraflarını yüklemeleri gerekiyor. Uygulama üzerinden kontrol amaçlı gönderilen iletilere 20 dakikadan uzun süre tepki verilmez ise bildirim gönderilmeye devam ediliyor. Uygulamanın yönlendirmesine tepki halen verilmiyorsa bu durumda polis devreye giriliyor. Bu şekilde Yani yaptılar. burada amaç hastanın sağlık durumunu kontrol etmek mi yoksa karantinaya uyup uymadığını mı takip etmek? Tam olarak Yani amaç ne burada? hasta olanlar değil ama karantinada olanların karantina sürecine uyup uymadıklarını takip etmek istiyorlar. Yani bu şekilde yapılıyor bu. O yüzden 20 dakikada bir düzenli olarak kendilerine bilgi verecek. Bu uygulama hem kendini karantinaya alanlara hem de devletin karantinaya aldıkları kişiler için geçerli. Buna ek olarak da uygulamanın içerisinde gene temel bilgileri hızlı erişim sağlanacak bir bölüm de var. İşte ilaç veya yiyecek isteyenlere yerel sosyal yardım merkezleriyle iletişim kurulmalarına da izin veriliyor. Bu şekilde oluyor. Ayın 23'ünde o dediğim şeyi duyurdular. İşte Polonya'daki okulların %95'i uzaktan eğitime hazır hale geldi. Yani yaklaşık 17 gün sürdü bu durum. Gene aynı şekilde vizesi biten insanlar oldu ve bunlar ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Mesela benim vizem Şubat'ın 13'ünde bitti. Bununla ilgili de bir duyuru yapıldı. Yani hastalık bitene kadar bu konuda kimse bir sıkıntı çıkartmayacak. Daha sonra da çocukların evde kalmasını sağlamak için özel bir Minecraft serverı açtılar. Çocukların orada oynaması için, çocukları meşgul etmek için orada. Gene bunun için de ödüller içeren de bu uygulama yaptılar. Bir de gene oyunlar, sınavlar ve diğer içerikleri içeren Kwarantana isimli bir tane web sitesi açtılar. Çocuklar bu web sitesini kullanarak zaman geçirebiliyorlar şu an. Hem derslerine bakabiliyorlar hem oyun oynayabiliyorlar. Ayın 24'üne geldiğimizde ise ilk defa Polonya'da sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirildi pardon. Sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Markete gitmek, eczaneye gitmek, işe gitmek, doktora gitmek, köpek ile dışarı çıkmak, bir büyüğüne yardım etmek veya virüs için gönüllü hizmet vermek dışındaki bütün aktiviteler kısıtlandırıldı, yasaklandı Polonya'da. Daha sonra da lokantalar kapatıldı Polonya'da ama aslında paket servise devam ediyorlar hala. Yani paket servis oluyor. Bunların da bir listesi paylaşıldı. İşte buradan sipariş verebilirsiniz diye. Hatta dün akşam marketler için de böyle bir şey yaptılar. Bizdeki Migros Sanal Market gibi uygulama gelişti. Gene oradan da size hatta istediğiniz her şeyi getirebiliyorlar. Tabi bu süreçte değişik şeyler de gördük biz. Güzel şeyler de gördük. Karantina altında kalan çocuklar için polislerin dans ettiği bir video paylaşıldı polis tarafından. Polisler arabalarını yurt gibi Evet, bir yer öyle bir video sanırım. hatırlıyorum ama hangi ülke olduğunu tam yapamamıştım ama. Evet, burada Polonya'da da mı? oldu yani o çocukları eğlendirmek için polis arabasını park edip işte müzikleri açıp orada dans ettiler çocukları eğlendirmek için falan. Bu da çok güzeldi aslında. İşte 31 Mart'a geldiğimizde de önlemler arttırıldı. 18 yaşından küçüklerin sokağa çıkması yasaklandı. Daha doğrusu bir büyüğüyle beraber evden çıkılmasına izin verildi. İşte parklar, bulvarlar, plajlar
plajlar, yeşil alanlar, botanik bahçeler, çocuk oyun parkları, belediye bisikletleri bunların hepsi yasaklandı kullanımları. Yayaların arasında en az 2 metrelik mesafe koyması şartı getirildi. 13 yaşından küçüklerin bu mesafeye tabi olmadığı belirtildi. Ve şöyle bir şey yapıldı. Aslında bu da çok iyi oldu. Bir markete kasiyer sayısının 3 katı kadar insan girmesine izin verilmeye başlandı. Daha sonra bu şu an herhalde 2 kişiye sınırlandı diye biliyorum. Marketin önünde şu anda sıra oluyor. Markete girdiğimizde işte elimizi dezenfekte etmek ve eldiven takmak zorundayız. Marketteki kasiyer sayısı 2 kişi ise 4 kişi veya 6 kişi alınıyor içeriye. Onların alışverişi bitene kadar diğerleri dışarıda bekliyorlar. Ama şunu görüyoruz, yani insanlar dışarıda beklerken bile 2 metrelik sosyal mesafe koruyorlar. ATM'lerde de görüyoruz bunu. Bunu ilk baştaki o herkesin markete gittiği, hızla stok yaptığı dönemde de gördük. Çünkü dün akşam Türkiye'de sokağa çıkma yasaması getirildi ve dün akşam çok enteresan manzaralar vardı Türkiye'de. Bir bayram arefesi gibiydi çarşılar, pazarlar. Ya Çok kalabalıktı. aslında sonda söylenecek şey başta söylendiği için bence öyle oldu gibi geliyor bana. Yani Evet. direkt sokağa çıkma yasağı oluyor diye bir haber çıktı. Yani ondan bayağı bir sonra detaylara aktarıldı. Hani işte şuralar açık olacak, şu şartlar vesaire. Yani önce şartları, gerekçeleri bir açıklayıp sonra en sonunda söylemiş olsalardı böyle bir şey olmazdı gibi geliyor bana. O biraz yani hemen sonuçta bir insan psikolojisi, insan hemen diyor acaba evde ekmek var mı, yeter mi, yani en basitinden bunu düşünür insan yani. Bunu düşünmeleri gerekirdi. Orada bir hata oldu. Büyük de sıkıntı oldu. Bakalım ne olacak. Evet. İnşallah daha kötüye gitmez yani. Daha sonra da burada bütün kamu özel kurumları kapatıldı. Yani işte kuaförler, daha sonra diğer küçük bakkal tarzı yerler, bunların hepsi kapatıldı. Marketlerde işte gene dediğin gibi tek kullanımlık eldivenle alışveriş yapma şartı getirildi. Gene marketlerde kasiyerlerin önüne plastik bir koruyucu gibi bir şey yapıldı bu şekilde. Ben markette alışverişimi yapıyorum, kartla ödüyorum. Benden sonra kasiyerin o post cihazını silme zorunluluğu da getirildi. Çünkü oraya dokunduğum için orayı dezenfekte ediyor, kendini dezenfekte ediyor. Daha sonra sıradaki müşteriyi alıyor. Gene bütün marketlerin içinde de o 2 metrelik sıralarla ilgili şeritler çizildi. Bunlar çok hızlı gerçekleşti. Tabii bu esnada bütün oteller, insanların toplu kalabileceği yerlerin hepsi kapatıldı. Daha sonra para cezası ilk başta 5.000 zloty kadardı. İşte bu sosyal mesafelere uymayanlara, bu da yaklaşık 1.000 euro ediyor. Ama daha sonradan bunu 30.000 zloty'ye kadar arttırdılar. Yani yaklaşık 6.000 euroya kadar arttırıldı bu para. 9 Nisan'da da şirketler için 22 milyar euroluk bir destek paketi açıklandı Polonya'da. Yaklaşık olarak 100 milyar zloty'ye tekabül ediyor bu para. Gelecekte olabilecek sorunların önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu nedenle bugüne kadar benzeri görünmemiş bir finansal kalkan sunuyoruz diye açıkladılar bunu. En son bir kısıtlama daha geldi. 16 Nisan'dan itibaren geçerli olacak şekilde. Kamuya açık alanlarda yüzümüzü kapatma zorunluluğu geldi. Maske takma zorunluluğu değil. Bir peçeteyle, bir atkıyla kamuya açık alanda markete gidiyorsak, tramvaya biniyorsak yüzümüzü kapatmamız lazım. Ağzımız ve burnumuz kapalı olması lazım. Maske gibi bir zorunluluk getirilmedi aslında. Maske de takabilirsiniz ama eşarp, şal bunlar da olur dediler. Normalde okullar 13 Nisan'da açılacaktı. İlk duyuru o şekildeydi ama şimdi 26 Nisan'a kadar uzattılar süreci. Gene uçak seferlerinin askıya alınmasını da uzattılar. Bütün yasaklar aslında 3 Mayıs'a kadar uzatıldı. Ama şöyle bir şey de var. 3 Mayıs'tan sonra kısıtlamaların azalacağı bilgisini de verdiler. Polonya hükümeti kısıtlamaları azaltabiliriz dediler. Şu ana kadar 129.560 test yapıldı Polonya'da. 6.088 vaka var. 195 can kaybı var. Bu can kayıplarının %80'i bence 70 yaş üzeri ve kesinlikle kronik bir rahatsızlığı olan insanlar. Yanlış hatırlamıyorsam hayatını kaybeden en genç kişi de 47 yaşındaydı Polonya'da. Onun dışında başka bir şey de olmadı. Şimdi ekranımı paylaşıp bir şey daha göstermek istiyorum. Gene haritadan takip edebileceğimiz bir uygulama yaptılar. Bu Türkiye'de de var sanırım. Bu şekilde bir uygulama geliştirildi. Bu haritadan eyalet eyalet görebiliyoruz aslında ne kadar vaka olduğunu, vaka sayılarını görebiliyoruz. Herkes açık bir şekilde bu paylaşılıyor değil mi? Evet, bu Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde var. Buradan görüyoruz. Şurası benim eyaletim mesela. Burada 657 vaka var. Buradan görüyoruz bunları. Aynı şekilde burada gene grafik olarak da veriliyor. Yani hasta sayıları, pembe olanlar hasta sayıları, mavi olanlar ölümler olarak veriliyor. Hastanede yatan kişilerin sayıları da burada paylaşılıyor. Polonya'nın sigortası olan
NFZ'in de bilgileri veriliyor. Nerede şeyleri var, şubeleri var şeklinde bunlar da veriliyor. Bir de simülasyonları var gene aynı şekilde. Süreç başladı ne kadar artıyor, ne kadar sayı geliyor, ilk nerede çıktığı şeklinde bu şekilde gösteriyor Polonya. Polonya'da olanlar şu ana kadar böyleydi. Bir de Büyükelçiliğimizin yaptıklarını anlatmak istiyorum ben. Büyükelçilik dediğim gibi ilk başta evlerde kalınması ve haber beklenilmesi şeklinde, yani Polonya hükümetinin talimatlarına uyulması şeklinde karar aldı. 7/24 hizmet vermek üzere bir çağrı hattı vardı Büyükelçiliğin. Bu hat tıkandı zaten ilk başta. Çünkü insanlar gerçekten çok telaş olup bu hattı aramak istediler. Gene Büyükelçiliğin sitesinde işte koronavirüsün tanıları paylaşıldı. Bu niteliklere sahipseniz hastaneleri aramanız lazım diye. Polonya şöyle bir şey yaptı. Bu sigorta dediğim NSZ aracılığıyla birkaç dilde yardım hattı açtılar. İngilizce de var bunlar içinde. Gene İngilizce arayıp buraya benim şikayetlerim şunlar diyoruz. Eğer onlar koronavirüs olduğumuzu düşünüyorlarsa gelip bizi alıyorlar. Şunu söylemeyi unuttum. Hastaneye gitmek kesinlikle yasak Polonya'da. Yani eğer bugün gene Dünya Sağlık Örgütü'nün de açıklamalarıyla beraber normal bir grip şikayetiyle bile gidersek hastaneye koronavirüs tedavisi uygulanacağını söylediler. Yani test vesaire bunlarla beklenmeyecek. Direkt tedavi uygulanacak. Onun dışında hastaneye gitmeden önce hastaneyi aramak zorundayız burada. Eğer hastane bize gel derse o zaman gitmek zorundayız. Onun dışında direkt hastaneye gittiğimiz zaman hastaneye almıyorlar. Burada Erasmus Ulusal Ajans olsun, Büyükelçilik olsun gerçekten öğrencilere çok yardımcı olundu. Amaç gitmek istiyorsa öğrenciler onları en kısa ve en sağlıklı şekilde götürmek oldu ve 2 uçuş düzenlendi. 23 ve 24 Mart'ta 437 Türk vatandaşı öğrenci Türkiye'ye gönderildi. Aynı şekilde 64 Polonya vatandaşı öğrenci de Polonya vatandaşı da Polonya'ya getirildi Türkiye'den. Şu anda da yeni bir uçuş düzenlemeye çalıştıklarını söylediler ama belirli bir tarih yok. Büyükelçilik hepimize mail attı. Hepimizin isim, soyisim, bilgileri, pasaport numaraları bunları istediler. Sigortamız var mı yok mu? Bunların hepsini istediler bizden ve bizden haber bekleyin dediler. Bu gerçekten gurur verici bir şeydi. O dönemde sadece 2 uçak kalktı Polonya'dan. İkisi de İstanbul'a giden uçaktı. Gerçekten bu konuda bizi yalnız bırakmadılar. Var olsunlar. Şu ana kadar süreç bu şekilde işledi Polonya'da. Türkiye'de mesela işte yaşlara yardımlar yapılabiliyor. Yani ihtiyaçları olduğunu aradığı zaman devlet yetkilileri peki evlere servis yapıyorlar. Alışverişlerinde yardımcı oluyorlar. Polonya'da o tarz bir hizmet var mı? Mesela Burada sen da dedin var. ki marketlerde yaşlılar belirli saatlerde gidebiliyor. Burada da var aynı şekilde. Eğer evden çıkamayacak durumdaysa yaşlılar onlar gene arayıp polisi arıyorlar yanlış bilmiyorsam. Polisi arayıp gene bu şekilde isteklerini belirtip isteklerini polisler veya belediyelerin, valiliklerin çalışanları getiriyorlar onlara. O konuda sıkıntı olmuyor ama yani en büyük problemleri yaşlıları eve sokmakta. Sanırım bu dünya genelinde büyük bir problem oldu. Çok fazla yürüyüş yapan, spor yapan yaşlılar vardı özellikle ormanlık alanlarda. Ama şu anda bir sıkıntı yok. Yani benim şu anda 35 gün oldu sanırım başlayalı. 35 gündür herhalde bir 500 metre aşağıya gitmedim ben buradan. Şehir merkezine çok yakın yaşıyorum aslında. Oraya hiç gitmedim. Birkaç kere yürüyüşe çıktık. Yürüyüşe çıktığımız zamanda da yani bu süreç başladı. Polonya özellikle benim bulunduğum şehir bir hayalet şehir. Yani insanlar hiç yoklar. Aslında bu kısıtlamalar gelmezdi ama bir iki gün havalar çok ısındı. O zaman özellikle çocuklu ailelerin çok fazla parka gittiğini tespit etmişler. Ondan dolayı da bu kısıtlamalar getirildi aslında ama onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Bir de burada şöyle bir şey var. Sosyal mesafe korunmazsa eğer veya dışarıya kalabalık bir şekilde çıkarsak sokakta yürüyen vatandaş bizi uyarıyor. Yani bunu yapmamanız gerekiyor şeklinde. Çünkü kurallara bir bağlılık var yani bilmiyorum. Normalde diğer ülkeler Polonya'yı böyle görmüyorlar, diğer Avrupa ülkeleri ama Polonya hem bu konuda bence hem de vatandaşlarını koruma konusunda Avrupa Birliği'ne çok büyük dersler gösterdi yani bu süreçte. İnsanların psikolojisini nasıl gözlemliyorsun? Orada hani baktığın zaman. Ya insanlar çok fazla sıkılıyorlar. Yani haliyle çok fazla sıkılıyorlar. Bir şeyler yapmak istiyorlar. Özellikle Polonya gibi bir ülkede yani özellikle benim yaşadığım yer bir öğrenci şehri ve burada mesela herkes gece kulübüne gidiyor veya akşam dışarıları çıkıyorlar. Dolanıyorlar, geziyorlar. Bunlar olmadığı için şu anda gece kulüpleri Instagram'da canlı yayınlar yapıyorlar. İşte müzik çalıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. İnsanlar bir araya gelmek istiyorlar. Çok fazla istiyorlar ama aynı zamanda çok fazla da korkuyorlar bir araya gelmek.
göstermekten. O yüzden çok fazla olmuyor. Yani şimdi gösterme imkanım olsa gösterirdim. Bizim yurdun önüne çıktığınız zaman camlardan aşağı ayaklarını sallamış oturan insanlar görüyorsunuz zaten. Çünkü insanlar gerçekten bu süreç can sıkıyor. Yani ben 35-36 gündür 3-4 insandan başka hiç kimseyi görmüyorum. Bir yere gidemiyorum, dışarı çıkamıyorum, kolay kolay yürüyüş yapamıyorum, gezemiyorum, tozamıyorum. Böyle olunca da zorluyor aslında. Biz şahsen şu anda online dersler almaya çalışıyoruz veya başka bir şeyler, işte yemek yapmaya çalışıyoruz. Yani başka türlü olmuyor. Ya anlattıklarına bakınca aslında demek ki her yerde benzer şeyler yani yaşanıyor. İnsanların tepkileri birbirine çok benziyor. Onun dışında işte marketlere yığılmalar falan hani yönetim süreçlerindeki işte aksaklıklar veya kriz yönetimindeki bazı tecrübesizliklerden kaynaklı benziyor yani birbirine Evet, toplumsal aynen hareketler. öyle. Dün size de söylemiştim telefonla konuşurken. Burada da şey oldu. Türkiye'de onu görünce çok şaşırmıştım ben. Cuma namazı kılmak isteyen cemaatler caminin dışında namaz kılıyorlardı. Burada da aynı şekilde olaylar yaşanmış yani. Kiliseye gitmek isteyen insanlar işte kilise mi kapatılır kardeşim, öyle şey olur mu? Hastalık geldi diye tepkiler vermişler. Veya Türkiye'de işte bol bol sarımsak yiyelim, kelle paça çorbası içelim gibi şeyler dönüyordu. Burada da hükümetin yaptığı bu uyarı benim çok garibime gitmişti. Yani lütfen vodka içmeyin, vodka koronavirüsü öldürmez gibi bir uyarı yapmak zorunda kaldılar yani. Burada da o şekilde insanların görüşleri ortaya çıkabiliyor aslında. Yani bu dediğiniz gibi dünyanın her yerinde çıkıyor. Ama farklı olan olay şu, ben şunu çok takip etmek istedim. Televizyonlarda ne tartışılıyor? Yani insanlar haberleri açtığı zaman ne tartışıyorlar? Siyasilerden ne bekliyorlar? Türkiye'de takip ettiğim zaman hala maalesef siyasi gündemler tartışılıyor veya hala bilemiyorum kim daha iyi önlem alacak, kim ne yapacak? Bunlar tartışılıyor. Yardım nasıl yapılır? Önlemleri tartışılıyor. Ama burada baktığımız zaman tartışmaların daha farklı olduğunu görüyoruz. Bilim kurullarına daha fazla önem verildiğini görüyoruz ve tartışmalar genel olarak hastalıktan nasıl korunuruz? Yani siyasi tartışmalar çok geri planda kaldı. Şu anda Polonya'da sadece seçim vardı. Seçim ertelensin mi ertelenmesin mi hala bunun tartışması var ama onun dışında gerek hükümet olsun gerek muhalefet olsun bunlar bilim kurullarının açıklamalarına uyarak vatandaşları için ellerinden gelenin en güzelini yapmaya çalışıyorlar. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum. Başka eklemek Ben istediğin teşekkür bir şey ederim. varsa Allah hayırlısını versin. İnşallah en kısa zamanda atlatmayı nasip etsin. Çok inşallah. teşekkür ediyorum abi. Sağ olun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Sağ olun. İyi günler diliyorum. 10. dönem Kayseri Öğrenci Meclisi Başkanı Ömer Faruk Gözel ile bir röportajımız oldu. Kendisi şu anda Polonya'da eğitim görmeye devam ediyor. Polonya'daki sosyal hayat, ekonomik durumlar vesaire bunlarla ilgili analizlerini dinleme fırsatımız oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Elimizden geldiğince bu süreçte bu tarz videolar çekmeye çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.